Eski Çevre ve Şehircilik Bakanımız Sayın İdris Güllüce Beyefendi'yi konuşmalarını yapmak üzere kürsüye davet ediyorum. Selamünaleyküm. Öncelikle ASSAM'ı, değerli Başkanı Melih Bey'i tebrik ediyorum. Kendilerine teşekkür ediyorum. Allah razı olsun diyorum. Babaları çok sevdiğim, ben başkanlık, belediye başkanlığı da yaptım. Başkanlık yaptığım dönemde o komutanımız o bölgede komutandı. Allah gani gani rahmet eylesin. Mübarek bir insandı. Bu ülkede nadir bulunacak komutanlarımızdan biriydi. Çok nadir bulunacak komutanlarımızdan biriydi. Allah makamını âli eylesin. Efendim 1980'li yıllardan yayınlanan bir eser vardır. Nice Pitti diye bir adam yazmış, Amerikalı. Diyor ki işte dinleri saymış: Hristiyanlık, Musevilik, Budizm ve Yahudilik. Bunların diğerlerinin iki dinin misyonerliği yok. Hristiyanlıkla Müslümanlığın var. Üzülerek söylemek lazım ki bütün güçsüzlüğüne, ekonomik perişanlığına, teknik donanımsızlığına rağmen Müslüman üye her geçen gün Hristiyan üyeden daha fazla olmaktadır. Bu demektir ki 2000'li yıllar savaş yılları, dinler savaş yılları olacaktır demişti, hatırlarsanız orada 1970'li 80'li yıllarda. Evet, bu savaş 1980'lerde kendisini bağırarak geldi. İşte Irak'ın işgaliyle tutun, daha birçok Afganistan işgalinden tutun, olur olmaz yerden Müslümanların yok edilişi, katliamıyla işte Gazze'ye kadar uzadı. Bağırarak geldi bu. Zaten kurulduğu günden beri, İslam geldiğinden beri vardı ama bu yok oluş sendromu karşı cenahı, galip medeniyeti, saldırganlık katsayısını çok daha fazla arttırdı. Çünkü Batı'da Hristiyanlık, özellikle Avrupa'da yok artık. Papayı bile dışarıdan bulup getiriyorlar. Yani bir Güney Amerika falan olmasa, Filipinler olmasa neredeyse hiç yok olacaklar. Kiliseler patır patır satılıyor. Paranız varsa gidin istediğiniz kadar Hollanda'dan, Belçika'dan kilise alın. Ben birçok kilisede, cami olan kilisede namaz kıldım. Bizim işçiler, gariban işçiler satın almışlar. Öyle çok büyük paralarla da değil. Orada cami yapmışlar. Birçok kilisede ben cami olan haliyle namaz kıldım. Avrupa'da yok oluyor. Bu yok oluş sendromu bunları daha da hızla yapıyor. Saldırgan hale getiriyor ve getirecek. Tabii milleti, bizim ana unsurumuz dil, tarih, tarih şuuru, dinimiz ve musikimiz, bunlar bizi ana unsurumuzdur. Kültürel olarak inanılmaz bir saldırıyla muhatabız. Yani savaş sadece silahla, işte füzelerle falan olmuyor. Asıl bana göre çok daha pis olan, çok daha iğrenç olan kültürel hayat tarzımıza olan saldırmasıdır. Modasıyla, sinemasıyla, tişörtüyle, LGBT'siyle, feminizmiyle sayamayacağımız alanlardan gençlerimize, insanımıza saldırı var. Yani o saldırı alanları alt alta yazsak neredeyse ansiklopedi olacak. Benim gencim birisinden kurtulsa öbürüyle karşılaşıyor. Ondan kurtulsa, bunda hiçbir şey yoksa üniversitedeki hocasının kirlenmiş fikirlerini dinlerken kafasında bir miktar farklılıklar olmaya başlıyor. Bu yüzden bu saldırılar çok büyük boyut. Bu savaş yani sadece tüfekle, bombayla, füzeyle değil, asıl şey olan bu. O olmuş ki tavaf yaparken bile Hacı abi şuraya "Kiss me quick" diye yazan tişörtle tavaf yapıyor. Yani farkında varılmayarak yabancı dilde olmayan bir tişörtü çocuğunuza giydiremezsiniz, bulamazsınız da zaten. Her alanda bu saldırı var. Bunun farkına varmak lazım. Ve dünyayı hem kendileri tükettiriyorlar hem de bize tükettiriyorlar ve bize tüketim hazzını verdiler. Bunu çevre yönüyle de bakmak lazım ama o tükettikçe de yeterince de üretmediğimiz için de onlarla bizim kendi dirilişimizi nasıl sağlayacağız diye kocaman da bir soru oluşuyor. Bu kadar tüketim hazzını almış toplumun şeyi nasıl olacak? Aşkı, kurtuluş, diriliş aşkı olur mu? Konfor bildiğiniz gibi rehavet getirir ve yok eder toplumları. Bu tükenme hazzına karşı da bizim
hem bu boykotlar bana göre bir çığır açtı. Çok mükemmel bir şeydi. Bunu devam ettirmek lazım ama sadece öyle Gazze olayına sıkıştırarak değil, topyekün bir tüketmeme ve bu hazdan insanları vazgeçiren çaba harcamamız lazım. Feminizm başlı başına bir hale geldi. İslam dünyası sanki kadını yani yok sayan ve hukuken hiçbir şey yok kabul eden bir propagandayla muhatap oldu. En yumuşak karnımız, hatta İtalya'da birçok kitap yazdırıldı biliyorsunuz, İslam'da kadın diye. Çok kitap yazdırıldı bize saldırmaları için. İşte miras hukukuna filana kadar götürdüler işi. Bu yüzden de kadınımızın, biraz önce konuşan değerli hanımefendi gibi katılıyorum söylediklerine, kadınımızın da Müslüman hukukuna uyan ve hakları korunan bir hale getirmek de bizim onların propagandasından kaynaklanarak değil, biz bir Müslüman olarak bunu korumalıyız. Bu hukuka uyan bir toplumlar oluşturmalıyız. Bizim Türkiye'mizin bile bazı bölgelerinde kadın hukukuyla ilgili sıkıntılarımız olduğunu bilip ona göre de o propagandaların altında başka cephelere kayacak olan kadınlarımızın İslam tarafına yönelmesinin çalışması için de olmak zorundayız. Üreterek önleyebiliriz. Bakın 50 tane ülke bir araya gelse bir Almanya kadar üretiyor. Şimdi bunların anladığı bir şey vardır, güç. Siz 50'de biri kadar üretiyorsanız bir ülkenin ve bunlar da galip medeniyet olarak hiçbir kutsal tanımayan, hiçbir değer tanımayan bir haldeylerse ve sizi yok etmek üzerelerse nasıl bunlarla karşı olacağız? Şimdi hem tüketeceksiniz hem de çok az üreteceksiniz. O zaman üretmeyle ilgili başta akademinin bu konuda, başta akademilerimizin, üniversitelerimizin iyi üreten insanlar olması lazım. Yani ben Türkiye için söylüyorum, Alevilik meselesini İrene Melinkov'tan öğrenmemeliyim. Türkiye'de 10 binlerce hocamız varken bir Rus kökenli Fransız kadın bu konuda en iyi olmamalı. Akademimiz bu konuda çok iyi bir noktaya gelmesi lazım. İslam dünyasının bütün akademileri topyekün böyle bir bilimi daha onların önüne nasıl ederiz de geçeriz diyen çalışma olması lazım. Topyekün bir harekete ihtiyacımız var. Her alanda harekete ihtiyacımız var. Siyasi alanda harekete ihtiyacımız var. Özellikle başını İngilizlerin çektiği siyasetin dışında Müslümanlar olmalı, Müslümanlar siyasetin dışında olmalı aklının her yerde tamamen bizi uyutmak için, bizi yok etmek için, bizim tepemize binmek için, bizi sömürmek için, neslimizi yok etmek için oluşturulmuş bir proje olduğunu kavgasını vermek lazım. A parti, B partinin savunuculuğu için bunları söylemiyorum. Beni yöneten insanların benim dinimden, benim ahlakımdan, benim kimliğimden olması için kavga vermemeli miyim yani? Bunun için uğraşmamalıyım. Böyle bir şey olabilir mi? Ama sen kenarda dur. Kim olsun? Peki ben durdum kenarda. Kim olsun? O zaman benim düşüncemin, benim inancımın dışındaki olsun diyorsun sen bunu da. Böyle bir şey olabilir mi? Bu nasıl bir zoka yutturulmuş Müslüman dünyasına? Bazı Müslüman ülkelerde siyasetle uğraşmış insanların cenaze namazı kılınmıyor. Böyle bir şey olabilir mi ya? Bu Müslüman dünyaya yutturulmuş çok büyük bir zoka. Büyük bir olur mu? Benim inancımda olan, bu İslam dünyası diye bir derdi olan, Müslümanlık diye bir derdi olan insanlarla yönetilmek istemem benim doğal bir hakkım ve bunun kavgasını vermeliyim. Siyasi, kültürel, endüstriyel, akademik, sanatsal bir topyekün böyle diriliş, bir anda faryaplama diye argoda bir laf vardır. Bir anda ateşin parlaması şeklinde parlamamız lazım. Bakın bir sinemayla Amerikalılar onlarca yıldır hem yüz binlerce, milyonlarca yerliyi yok ettiler hem de biz gençliğimize kalkar Kızılderilileri Amerikalılar öldürdüğü zaman kalkar alkışlardık. Hem de bize yaptığı soykırımı alkışlattırmışlardı. Yani Türkiye'deki arkadaşlarımız, yaştaşım olanlar hatırlarlar. Sinemada öyle bir güç ki bütün dünyayı öyle bir yönlendirebiliyor ki soykırıma en fazla karşı çıkacak olan Müslüman bir Türkiye'de soykırımı yapan Amerikan kovboyları bizim sinemalarımızda alkışlanırdı. O zaman sinemada niye yokuz biz Müslüman dünya olarak? Biraz önce bir kardeşimiz konuştu. Dünyanın vicdanlı
Müslüman olmayan insanları da var. Çok vicdanlı insanları da var. Onlara hitap edecek bir alet olarak değerlendirilebilir. Sinemada topyekun bir çaba harcamak lazım. Üzerimizdeki, Anadolu'da bir laf var. At şu üzerindeki kirli yorganı derler. Gündüz kalkmayan, bir sabah namazına kalkmayana ya da tembellere şu üzerindeki kirli yorganı at derler. İslam dünyası da bana göre üzerinde bir kirli yorgan atılmış, üretmeyen, akademik olarak da üretmeyen bir halde hızla o yorganı böyle atıp yakıp kendine gelmesi lazım. 1100 yılda Çin'den, Şangay'dan İspanya'ya kadar uzanan bir alana olan o ateş, o ruh halini çok kısa zamanda donanmamız ve donatılmamız lazım İslam dünyasının. 100 yılda şu mesafeyi tasavvur edebiliyor musunuz? Atla, deveyle yapabilmiş üstelik. Böyle otomobil, kamyon, uçak da yok. 100 yılda o nasıl bir cevher, o nasıl bir ateş ki bir tarafı İspanya, bir tarafı Şangay, Çin olmuş. Böyle bir cevher oluşmuş. Bunu hızla bizim de taklit eden, o ruhu donatacak, nesillere iletecek kampanyalar yapmamız lazım. Galip Medeniyet'in anladığı bir şey vardır, güç. Güçlenmek zorundayız. Her alanda güçlenmek zorundayız, üretmek zorundayız. Tüketmenin kavgasını, tüketmemenin kavgasını vermeyiz. Güçlü olmanın bir tarafı da birlik olmaktır. Müslümanlar birbiriyle çok az alakadarlar. Yani haber ajanslarında bile Müslüman dünyayı daha az seyrediyoruz, diğerlerini daha fazla dinliyoruz. Bizim kendi televizyonlarımız bile böyle. Bir alimin, Türkiye'li bir alimin çok muhteşem bir cümlesi var. Müslümanlar birbirleriyle alakada ifrat etmelidir diyor. İfrat güzel bir şey değildir hiçbir alanda ama alakada ifrat etmeliyiz diyorum. Birbirimizle alakamızı nasıl arttıracağımızın bile bir projesini yapmamız lazım diyor, saygılar sunuyorum.